Herkese merhaba, Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Bu felsefi yolculukta bize katılmak isterseniz abone olmayı unutmayın derim. Şimdi bugün P.F. Strawson'la birlikte çok temel bir sorunun peşine düşeceğiz. Felsefe aslında ne yapar? Ama durun, bu öyle sandığınız gibi sadece akademik, sıkıcı bir soru değil. Bu aslında kendi düşüncelerimizin, kendi zihnimizin haritasını çıkarma girişimi. Yani bayağı kişisel bir mesele. Hazırsanız gelin bu kavramsal dünyaya birlikte bir dalalım. Şimdi bakın, felsefe dediğimizde karşımıza hep bu ikizüt kutup çıkar değil mi? Bir yanda Milton var, diyor ki ne kadar da alımlıdır ilahi felsefe. Yani felsefe bir aydınlanma, bir yücelik. Diğer yanda ise Keats çıkıyor. Soğuk felsefenin o yalın dokunuşuyla kaçmaz mı tüm büyüler diye soruyor. Yani felsefe hayatın büyüsünü bozan, her şeyi kurutan soğuk bir analiz mi? Peki gerçekten bu ikisinden birini seçmek zorunda mıyız? Ya üçüncü bir yol varsa? İşte belki de analitik felsefe tam da o yolu, yani büyüyü bozmadan anlama sanatını bize sunuyor. Peki o zaman gelelim asıl soruya. Bir filozof gerçekte ne iş yapar? Yani tamam büyük laflar ediyorlar da somut olarak yaptıkları ne? Bu soruya tabii ki yüzlerce cevap verilmiş ama biz bugün P.F. Strawson'ın getirdiği o çok özel, çok farklı bir bakış açısına odaklanacağız. Strawson'a göre felsefenin işi öyle havalı büyük teoriler inşa etmek falan değil. Hayır, felsefe daha çok bir zihinsel aydınlanma aracı. Gelin bakalım bu araç nasıl bir şeymiş, nasıl çalışıyor? Ve işte Strawson'ın ilk ve belki de en çarpıcı benzetmesi geliyor. Filozof, düşüncelerimizin terapistidir. Evet, yanlış duymadınız, bir terapist. Bu fikir ilk başta biraz tuhaf gelebilir ama bir düşünün, felsefenin sadece soyut, bizden uzak bir uğraş olmadığını, aslında ne kadar kişisel, ne kadar onarıcı bir amacı olabileceğini gösteriyor bu bize. Hani bazen olur ya, kendi düşüncelerimizin içinde fena halde kayboluruz. Zaman gerçek mi dersiniz, ben aslında kimim diye sorarsınız. Böyle sorularla zihnimize resmen düğümler atarız. Bu sorular aslında çok değerli olabilir ama çoğu zaman bizi aydınlatmak yerine daha da derin bir kafa karışıklığına sokarlar. İşte analitik filozofun sahneye çıktığı yer tam da burası. O düğümleri çözmek için geliyor. Yani bakın, bu felsefe anlayışının ilk amacı yeni ve görkemli teoriler kurmak değil, tam tersi. Hedef çok daha alçakgönüllü ve pratik. Kendi kendimize attığımız o entelektüel düğümleri çözmek, düşünce yapımızdaki o hataları, o yanlış bağlantıları, o kafa karışıklıklarını bir temizlemek. Bu açıdan bakınca felsefe, evet, bir tür zihinsel tedavi yöntemi gibi. Wittgenstein'in şu sözü var ya, bu terapi benzetmesini resmen zirveye taşıyor. Filozofun bir soruyu ele alışı, bir hastalığın tedavi edilişi gibidir. Şimdi bu ne demek? Şu demek. Felsefi problemler çözmemiz gereken birer matematik denklemi değil. Onlar daha çok dilimizi, kavramlarımızı yanlış kullanmaktan kaynaklanan entelektüel hastalıklar. Bu yüzden de amaç soruyu pat diye cevaplamak değil. Amaç o sorunun neden bizim için bir sorun haline geldiğini anlamak ve onu ortadan kaldırmak. Tamam, güzel. Diyelim ki zihinsel düğümlerimizi çözdük, o kafa karışıklığına giderdik. Sonra ne olacak? İşte felsefenin daha yapıcı, daha sistematik rolü tam da burada başlıyor. Şimdi gelin ikinci büyük benzetmeye geçelim. Filozof bir nevi kavramların gramer uzmanıdır. Bu benzetmeyi biraz daha açalım mı? Şöyle düşünün. Hepimiz ana dilimizi gayet akıcı, mükemmel bir şekilde konuşuyoruz. Ama biri gelip bize dese ki, hadi şu cümlenin öznesini, yüklemini, edatını bul. Çoğumuz bir an duraksarız değil mi? Neden? Çünkü dil bilgimiz pratiktir, içimize işlemiştir, örtüktür. Yani kurallarını tek tek bilmesek de dili ustaca kullanırız. İşte bu, o meşhur teorik bilgiyle pratik ustalık arasındaki fark. İşte şimdi asıl bomba noktaya geliyoruz, biliyor musunuz? Aynı durum bizim düşüncelerimiz için de birebir geçerli. Günlük hayatta bilgi, adalet, kimlik gibi ne kadar büyük, ne kadar karmaşık kavramları hiç zorlanmadan tıkır tıkır kullanıyoruz. Ama biri dönüp de bize, bir dakika bilgi tam olarak nedir diye sorduğu an kala kalırız. Tıpkı dil gibi yani. Kavramları da aslında ustaca kullanıyoruz ama onların altta yatan yapısını, o kavramsal gramerini pek bilmiyoruz. İşte analitik filozofun görevi de tam olarak bu. Hepimizin zaten sahip olduğu o örtük, o zımni ustalığı gün yüzüne çıkarmak. Nasıl ki bir dil bilimci hepimizin konuştuğu dilin o görünmez kurallarını bulup sistematik hale getiriyorsa, filozof da bizim düşünce yapımızın o gizli kurallarını yani düşünce gramerini ortaya çıkarıp haritalandırıyor. Peki güzel de filozof bu düşünce gramerini nasıl haritalandıracak?
Bu sorunun cevabı çok kritik. Çünkü felsefe tarihinde bu işi yapmak için birbiriyle sürekli kapışan iki temel yöntem olmuş. Biri indirgemeci yöntem, diğeri bağlantısal yöntem. Şimdi bir yanda indirgemeci model var. Bu model diyor ki bir kavramı anlamak istiyorsan onu en temel, en basit, adeta atomik parçalarına ayırmalısın. Tıpkı bir makineyi söküp parçalarını incelemek gibi. Diğer yanda ise Strawson'un savunduğu bağlantısal model var. Bu modelin mantığı çok farklı. Diyor ki sen bir şehri anlamak için onu söküp tullalarına ayırmazsın, değil mi? Ne yaparsın? Haritasını çizersin. İşte kavramlar da böyledir. Anlamları tek tek parçalarında değil, diğer kavramlarla kurdukları ağ içindeki yerlerinde gizlidir. Peki indirgemeci model neden genelde pek işe yaramaz? Çünkü adalet gibi, bilgi gibi, aşk gibi hayatımızdaki en önemli kavramların öyle sökülüp takılacak nihai yapı taşları yoktur. Onları istediğiniz kadar kırmaya çalışın, daha basit parçalara ayıramazsınız. Çünkü bu kavramlar tek başına duran atomlar değil, çok daha karmaşık bir sistemin birbirine bağlı parçaları. İşte bağlantısal modelin bütün olayı da bu zaten. Bu modele göre mesela bilgi kavramını mı anlamak istiyorsun? Onu tek başına masaya yatıramazsın. Mümkün değil. Aynı zamanda onun komşularını da, yani inanç, gerekçelendirme, gerçeklik, şüphe gibi kavramları da haritaya eklemek zorundasın. Çünkü hiçbir kavram okyanusta tek başına bir ada değildir. Anlamını etrafındaki diğer adalara bağlayan köprülerden, yani o ağdan alır. Ve bu durum felsefedeki bakış açısı değişimini o kadar güzel özetliyor ki. Bakın, eskiden bir filozofun analizine "yahu bu döngüsel olmuş" dendiği zaman bu ciddi bir eleştiriydi, bir hataydı. Şimdi ise bağlantısal bir filozofa bunu söylediğinizde alacağınız cevap şu: kesinlikle, bütün mesele de bu zaten. Neden? Çünkü artık anladık ki bizim düşünce yapımız dümdüz bir çizgi gibi ilerlemiyor, bir ağ gibi çalışıyor. Ve ağların doğası gereği içinde döngüler vardır. Peki tamam, terapi dedik, gramer dedik, harita çıkarmak dedik. İyi de bütün bu çaban ne için? Yani bu felsefi uğraşın varmak istediği nihai hedef ne? Gelin şimdi büyük resme, yani işin en heyecanlı kısmına bakalım. Buradaki amaç öyle boş vakitte yapılacak soyut bir zihin egzersizi falan değil. Hayır, amaç çok daha büyük. Amaç insan düşüncesinin temel yapısını, yani hepimizin, istisnasız hepimizin paylaştığı o kavramsal şemanın haritasını çıkarmak. Bu adeta dünyayı algılama biçimimizin görünmez iskelesini röntgenle çekmeye benziyor. Peki bu haritanın üstünde neler var? En temel, en vazgeçilmez şeyler var. Kişi kavramı var, uzay ve zamanda var olan maddi nesneler var, zihinle beden arasındaki o karmaşık ilişki var. Bunlar öyle filozofların can sıkıntısından ürettiği oyuncaklar değil. Bunlar olmadan dünyayı deneyimlemek, bir şeyler düşünmek, hatta birbirimizle iletişim kurmak neredeyse imkansız. Onlar adeta hepimizin kullandığı ortak işletim sistemi gibi. Ve işte burada çok ama çok önemli bir ayrım var. Bu felsefe, orada bir yerlerde duran fiziksel gerçekliğin haritasını çıkarmaya çalışmıyor. O bilimin işi. Felsefenin yaptığı şey, bizim o gerçekliği deneyimleme biçimimizin haritasını çıkarmak. Yani hepimizin paylaştığı o zihinsel gerçekliğin, algıladığımız, anladığımız her şeyi organize eden o temel yapının haritasını çizmek. Ve böylece en baştaki sorumuza, o gerilime geri dönmüş oluyoruz. Filozof, Keats'in korktuğu gibi gökkuşağının büyüsünü bozan o soğuk, sevimsiz kişi mi? Hayır. Bu anlayışa göre filozof büyüyü falan yok etmiyor. Tam tersine çok daha derin, çok daha kalıcı bir güzelliği, yani kendi düşünce yapımızın o zarif, o inanılmaz mimarisini gözler önüne seriyor. Gökkuşağına değil de onu görmemizi sağlayan gözün o harika yapısına bakıyor sanki. O zaman gelin bu bölümü sizi kendi zihinsel dünyanıza davet eden bir soruyla bitirelim. Şöyle bir durup düşünsenize. Sizin kendi dünyanızda yolunuzu bulmak için kullandığınız en temel kavramlar hangileri? Sizin kişisel haritanızın ana hatlarını, temel direklerini neler oluşturuyor? Çünkü unutmayın, bu felsefe anlayışına göre hepimiz, farkında olalım ya da olmayalım, aslında birer düşünce haritacısıyız. İzlediğiniz için çok teşekkürler.